Tekrar hoş geldiniz. Semahat 04 Semahat'in kanalındasınız değerli örgücüler. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yakadan başlamalı 2 şiş yazlık bir kazak. Kazağımızın birinci bölümünü anlattım. İkinci bölümünde neler yaptım? Görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük bir örgüyle karşılaştınız. Şimdi biz 130 ilmek başlamıştık değil mi? 130 tane ilmeği ben 38-40. Eğer vücuda yapışık istiyorsanız bu 40'a da olur. Ben biraz daha salaş giyinmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar 140 ilmek başla. Daha da büyük istiyorsanız 150 ilmek başlayın. Yakayın. Düşürme tekniğini örnek veriyorum. Benim ön dönüşlerim 5, 4, 3, 2, 1 ise siz de işte 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye gidersiniz. Ne yaptık? Ne işlem yaptık ikinci bölümde? Hemen anlatıyorum size. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Bakın şuradan. Biz böyle omuz detaylı güzel bir kazak yapıyoruz. Bunun önce bir artırmalarını sayalım. 38 beden ölçüsü bu. Şurayı şu kenardan artırmalar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. artırmada ben artık sonlandırıyorum bunu. Tamam mı? 15. Bir de şöyle ölçüyle vereceğim. Omuzu. Bunun ölçüsünde ben çok iyi aldım. 40 beden için, hatta 40-42 beden için burası 18 santim olmalı. Şuradan tam yakadan tutuyorum bakın arkadaşlar. Şöyle yakadan tutuyorum. İpiniz ne olursa olsun. Yakadan tutuyorum. Şu ana kadar 16 santim. Ben 16 santim yakayla birlikte omuz genişliğini ördükten sonra kolları ayırdım. 42, 44'e bile olur 18 santim omuz genişliği. Bir de hemen şu genişliği veriyorum ben size. Şu genişliği düzenli bir şekilde size veriyorum ki kendi beden ölçünüzü daha rahat bulursunuz. Şuradan tutuyorum arkadaşlar. Bir tarafın kolunu yaptım. Ben orayı hesaba katmadan düz örgümüzü ölçüyorum. Bakın hemen kenardan tutuyorum. Kadraja sığmıyor. Biraz büyük. Lastiğe kadar 49 santim. Tamam mı? Ne kadar lastik ördüm sonradan? 4 santim. Kol boyunu ne kadar ayırmışım ben buradan 38 beden için. Tam şu ortadan tutuyorum arkadaşlar. 20 santim. Kol yüksekliği 20 santim. Evet, şimdi bir miktar ördükten sonra hiçbir işlem yok. Modeli gösterdiğim gibi yapıyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters. Modelimizi de ona göre ayarladık zaten. Şimdi biz buradan yine 18 santim üzerinden ilmek çıkaracağız. Beden uzunluğunu siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben anlatmam gerekli olduğu yerleri anlatıyorum. Şöyle ki arkadaşlar. Aynı numaralı şişle lastiklerimizi öreceğiz. Şöyle tutuyorum. Tabii ben bunu saydım. Diğer tarafın sırasını saydım. Bu tarafın sırasını saydım. Kaç ilmek çıkaracağım. Bakın tam omuz ortasından tutuyorum. Omuz ortasından tutuyorum. Şu şekilde 18 santim.
18 santim. Buradan ben ilmek çıkaracağım. Biraz daha düzelteyim arkadaşlar. Evet, 18 santimden şöyle işaret vuruyorum ben buraya. Bir ayraç takıyorum. Hemen yine aynı şişi kullanacağım fakat ilmek çıkarırken ince şiş kullanıyorum arkadaşlar. Hemen iğnemi aldım. Şuradan itibaren başlıyorum. Şöyle ki hemen ilk ilmekten girdim. Bunu kol altı tamamlandıktan sonra birleştirip döne döne örüp kol altını tıpkı bir V yaka keser gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. O da sizin yeteneğinize kalmış. Evet. Bir ilmek çıkardım. Diğer ilmekten bir ilmek daha çıkardım. 2 tane ilmek çıkardım. Burada hemen bakın şöyle içe doğru. Bakın içe doğru birleştirme yerinden bir ilmek çıkardım. Şimdi bunun tekniği nedir biliyor musunuz? Şu sırayı bırakıyoruz. Şu kenardaki ilk sırayı bırakıyoruz. Bir ilmek içeriden çalışıyoruz. Hemen bir ilmekten aldım. Burada. Diğer ilmekten aldım. İlk başta 3. Bir tane şu aradan alıyorum. Buraya kadar bu şekilde. Şimdi bundan sonra devam ediyorum. Şimdi 2 kez bakın bir ilmekten aldım. Bir arayı atlıyorum. Bakın şu ara birleşme yeri var ya, burayı atlıyorum. Tekrar bu ilmekten alıyorum. Sonra aradan alıyorum. Üçlü gruplar halinde alacağım. Bir ilmekten alıyorum. Arayı atlıyorum. Bakın birleştirme yeri. Burayı atlıyorum. Diğer ilmekten aldım. Sonra birleştirme yerinden aldım. Tekrar göstereyim bir kez daha. Hemen ilmeğin içerisinden alıyorum. Şu arayı atlıyorum. Diğer ilmekten alıyorum. Sonra şu ara birleştirme yeri var ya. Bakın şu birleştirme yeri. Buradan alıyorum. Yani bunu üçer üçer alacağız. Bir ilmek atlamış oluyoruz. Eğer her ilmekten alırsanız çok sıkı olur. Lastiğiniz pot kalır. Yine bir ilmekten aldım. Bir arayı atladım. Diğer ilmekten aldım. Hemen birleştirme yerinden aldım. Bir ilmek, ikinci ilmek arayı atladım. Üçüncü de hemen ara dediğim birleştirme yeri şuradan aldım. Bu şekilde ilmeklerimizi omuza kadar çıkarıyoruz. Buraya kadar 50 ilmek çıkarmış oldum. 50, bakın şu araya geldik. Bu aradan da düzenli bir şekilde alacağız ilmeklerimizi. 50. Hemen şu ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkaracağım. Çünkü düzenli durması lazım. 51. Tepedeki ilmekten yanındakinden şöyle bir ilmek daha çıkardım. 52. Tam ortadan reglan ilmeğinden bir tane daha ilmek çıkardım. Toplamda 53 tane ilmeğimiz oldu. 53. Diğer tarafı da yine aynı şekilde şu çizgiden sonra 53 ilmek daha çıkaracağım arkadaşlar. Hemen yanından bir ilmek çıkardım. Burada da yine bir ilmek içeriden başlıyorum. 2,
3. Hemen bir araya atlıyorum yine. Ekleme yerine atlıyorum. İlmekten giriyorum. 1. Diğer ilmekten girdim. 2. Şurada bir ipime ilişti arkadaşlar. Olsun 2. Tekrar bakın bir aradan şu arayı atlıyorum hemen. İkinci aradan sonra diğer ilmekten. Bir arayı atlıyorum. 2 hemen aradaki ilmekten. Aynı sayıyı bu taraftan da çıkarıyorum. Bir ilmek, 2 ilmek, tekrar 2 ilmeğin birleştiği nokta. Son ilmeğimi de aradan aldım ve aynı sayıya ulaştım değerli örgücüler. Şimdi bakın şu sizin kafanızı karıştırmasın. Hani bu tarafı ben biraz daha fazla ördüm. Bu taraf hala örülmedi. Her iki tarafta bakın eşit. Yani bir taraf niye öyle diye kafanıza takılabilir. Bakın bu tarafı hani iki parça halinde örüyorum ya. Bu tarafı da uzatmadım ama diğer tarafı uzattım. Evet, şimdi ince numarayla ilmeklerimizi aldıktan sonra kazağımızı ördüğümüz yine 3,5 numarayla ilmeklerimizi ters düz ters düz öreceğiz. Ben ilk ilmeğimi şu şekilde ters olarak aldım. Düz ters düz ters. Bunu 4 santim öreceğim ben. Şayet bunu uzun kollu kazak yapmak istiyorsanız bu dizdiğimiz ilmekleri uzun kollu düşük bir kazak yapar. Yani düşük kollu uzun bir kazak yapabilirsiniz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz sıramı tamamlıyorum. Bakın içeriden de çirkin bir görüntü yok. Tek sıra bir çizgi halinde örgümüz gayet temiz. İşte bunu sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi böylece bir 4 santim örelim arkadaşlar. Ben de 4 santim öreyim. Siz de 4 santim örün. Hızlı bir şekilde. Sonra tekrar ben tığla kapatıyorum örgümü. Siz de dilediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Şimdi hani ben size dedim ya, devamını döne döne örebilirsiniz. Şu kısmı da şu bir parçayı da aynen bu kadar ördükten sonra bunu birleştirin. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu profesyoneller zaten bilir. Acemiler için söylüyorum. Aynı sıraya denk getirin. Modelinizi de aynı sıraya denk getirin. Hemen şuradan geçiş yapın. Döne 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 kazağınızı örün. O şekilde de olur. Fakat ben en kolay yapılacak şekilde anlatmak istedim. Yine düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters. 4 santim lastik örüyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer bunu kollu bir kazak yapacaksanız bu şekilde kolunu örün. Bir 10 sıra örün. 10 sıra sonra kolunuzu takın. Eğer çok genişse sağdan bir ilmek, soldan bir ilmek eksilterek, bu eksiltmeyi de kenardan 2 ilmek örün. 3 ile 4'ü birlikte kesin. Sonra yakadaki lastikten bileğinizin ölçüsünü alın. Bileğinize tutun. Kaç tane ilmek varsa o kadar ilmekle de bilek kısmınızı yapın. Evet,
Gayet düzgün bir ilmek çıkarma tekniğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi ben de bunu 4 santim örüp geliyorum. Şimdi sevgili hanımlar, bakın ben lastiğimi yaptım. Lastik kapatmayı zaten herkes biliyor. Ben bunu tığla kapattım. Gayet her iki yönde temiz bir çalışma oldu. Şöyle uçlar var. Bu uçları keseceğiz tabi. Güzel bir lastik oldu. Bunu dediğim gibi herkes kendi koluna göre, kendi bedenine göre yapacaktır. Gayet güzel oldu. Ben şimdi bir tarafı uzun yapmıştım. Bunun da aynı seviyeye getirdim örgümü. Aynı seviyede. Modellere dikkat edin. Aynı seviyede olsun arkadaşlar. Şimdi şurada ne var? Ben şöyle bakıyorum. Hani ön yüzlü arka yüzlü yapıyorduk ya. Bunu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Her iki tarafında eşit olması lazım. Mesela ne olması lazım? Şurada artırmamız var. Artırmadan sonra işte 2, 4, 5 ilmek olması gerekir gibi. Ben şimdi bunu aynı seviyeye getirdim arkadaşlar. Bunu birleştireceğim. Birleşik öreceğim. Kolu dikeceğim. Sadece kolda dikiş olsun istiyorum. Hemen şuraya ipimi bağladım. İpimi şu kısımdan bağladım. Şuradan bağladım. Birleştireceğim şimdi bunu. Şu şekilde birleştireceğiz bunu. Burası ön. Şuradan örerek gidiyorum. Bakın buradan örerek devam ediyorum. Her ikisi de aynı seviyede. Bu kısmın her ikisi de aynı seviyede. Şimdi bunu birleştireceğim ben. Zaten modelin anlatımını da gördünüz. Diğer kol yerine kadar modelimi yaparak ilerleyeceğim. Ön modelle arka modelin sırası farklı da olabilir. Hiç kafanıza takmayın. Birisi 2 sıra önden biter, birisi 2 sıra sonradan biter. Yani ne olacak ki? Modeli zaten bildiğiniz gibi yapıyorsunuz. Evet, şimdi sırayı sonlandırdım arkadaşlar. Bu şişimi bırakıyorum. Şişimin diğer ucunu alıyorum. Bakın, diğer ucunu alıyorum şişimin. Örgümü birleştiriyorum ve döne döne öreceğim. Kol altında dikiş olsun istemiyorum. Eğer yok ben böyle istemiyorum, çok büyük gelir, kollarım ağrır diyorsan da ayrı ayrı örüp dikebilirsin. İşte hemen buradan ne yapıyorum arkadaşlar? Herhangi bir ilmek falan da artırmıyorum. Bakın şöyle aldım. İlmek falan da artırmıyorum. Sıkı bir şekilde diğer ilmeğe geçtim. Yine modelimi de yaparak diğer kola kadar ilerliyorum. Modelimi de devam ettiriyorum fakat bu model sıramız bitsin, yani modeli tamamlayalım. İkinci model kurulumunda önde de arkada da ikişer model daha yapacağım. Yani koldan aşağı modelimiz 3 önde 3 arkada olmak üzere 6 tane model yapmış olacağız. Dilerseniz benim gibi yaparsınız. Hoşunuza gitmezse düz yaparsınız. Yine söylüyorum, yakadan başlamalı. 130 ilmeğimizi daha büyük yapabilirsiniz. Üzerinize giyerek, prova yaparak istediğiniz beden olur. Ölçüleri verdim arkadaşlar. Şimdi diğer kolyerimi de ekliyorum. Bakın hemen araya, eğer beden dar gelirse araya bir ilmek 2 ilmek atabilirsiniz. Sorun olmaz. Burada da direkt geçtim. Herhangi bir ilmek falan artırmadım. Şimdi modelimin kaç sırası var? Modelime kadar bir öreyim. Modelimin var daha sırası arkadaşlar.
Şimdi bu şekilde döne döne örüyorum. İkinci modelin kurulumunda yine birlikte öreceğiz. Şuralara model kuracağız. Fakat artık döne döne örüyoruz ya, biz döne döne örerken ne yapıyorduk? Modellerde bir sıra işlem yaparken ikinci sıra hiçbir işlem yapmıyorduk. Şöyle ki bakın, kesmiyorum. İlmeklerimi örüyorum bu şekilde. Bakın, artırma sırası olduğu için arkadaşlar. Arka yüzden ördüğünüzü düşünerek bir sıra hiçbir işlem yapmadan bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Modeli de bu şekilde yapacağız. Şimdi sevgili hanımlar, bunu kalın iple yapabilirsiniz. Elinizde olan herhangi bir iple yapabilirsiniz. Az önce hani aklımda ön ve arkaya da ikişer model koyup daha yoğun bir modeli yapmak istemiştim. Benim burada amacım teknik ve tarif vermek. Ben size fikrimi paylaştım ve kazağımızın da en ağır bölümü bitti. Yani yakadan başlamalı bölümümüzü bitirdik. Omuz genişliklerini verdik. Beden genişliğini verdik. Şimdi devamında yapacak herhangi bir işlem kalmadığını düşünerek size fikrimi söyledim. Bunun şu modeli bitirdikten sonra bakın, önden bu modelin üzerinden örüp önden gelince modelin kurulumunu yapıp vedalaşacağız. Dilerseniz o şekilde yaparsınız. Hoşunuza gitmezse sade yaparsınız. Şimdi yine sıramı bir sıra modelimizi yaparken ikinci sıra hiçbir işlem yapmadan örgümüzü örüyoruz. Şimdi şuralara desen koymak istiyorum arkadaşlar. Siz isterseniz ayarlayın, ilmeklerinizi her tarafına koyun. Ben sadece şu aralara koymak istiyorum. Yani şöyle ki arada kaç ilmek bırakacağım? 2, 4, 6 tane düz ilmek bırakıp tekrar burada model kuracağım. Model kurmam için ters yapacağım. Devamında 2, 4 ilmek sayıyorum. İkisini bir öreceğim. 2 düz öreceğim. Bir ters. 2 düz. İkisini birlikte öreceğim. 2, 4 ilmek bir ters. Hemen şuradan itibaren başlıyorum. Yani modelimin yanında 6 tane düz ilmek öreceğim. Şuradan itibaren başlıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bu arada modelimin bakın modelimin son sırası model kuracağım. Aynı anda modelimizi kuracağız. Bir ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ne yapıyoruz? 2 ilmeği sağa doğru birlikte örüyoruz. Devamında ne yapıyoruz? 1, 2 tane düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. Ardından ilmeklerimin yönünü çevirdim.
İkisini de sağa doğru kestim. 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arada düz örüyorum. Modeli birbirine yapıştırmak istemiyorum. Bir tane ters örüyorum. Yine modelime geldim. 1, 2, 3, 4. 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Dolamamı yapıp ters ilmeğimi örüyorum. Dolamamı yapıp 1, 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Sola doğru ördüm. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane ters örüyorum. Üçüncü modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4. 2 ilmek sağa doğru kesiyorum. 1, 2 tane düz örüyorum. İki düzden sonra bir dolama yapıyorum, bir ters ilmek örüyorum. Bir dolama yapıyorum, 2 tane düz ör. 2 ilmeğin yönünü çevirip sola doğru birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4. Bir ters. Tamamladık. Şimdi modelimizin kurulumu bu şekilde. Modelde nasıl olsa biliyoruz arkadaşlar. İster arka bedende kullanma, sadece ön bedende kullan, ister her iki yönde de kullan. Ben her iki yönde de modelin size tarifini verdim. Bu şekilde şimdi bir miktar örelim, şöyle modelimiz çıksın. Şimdi kol altına kadar örüyorum. Bundan sonrasını siz kendi bedeninize göre ayarlayacaksınız değerli örgücüler. Şöyle bir bakalım. Şöyle ki hem öne hem arkaya birer model koyduk. Bunu istediğiniz uzunlukta yapıp güle güle giyin. Ve kollarını, altlarını şuraya kadar diktim. Bakın kol altını da dikiş yaptık. Bu şekilde harika oldu. Şimdi son bir ölçüyü versek, kol ölçüsünü şöyle tutalım. Omuzdan kol altına kadar 20 santim. 20 santim yaptık. Beden genişliğini zaten verdim. Hem önde hem arkada desen koyduk. Arkada da desenimiz var. Önde de desenimiz var. Hepinize kolay gelsin. Güle güle örün. Hayırlı olsun. Kanalımıza abonelik kesinlikle ücretsizdir. Ücretsiz abone olup bildirim zilini de açarsanız tüm yaptığım örgülerden haberiniz olacak. Bundan sonra değişik bir tasarımla yine birlikte olacağız. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.